Arkadaşlar merhabalar, eğitim serimizin 17. videosundayız. Bu videoda yine giriş sekmesindeki hücreler dediğimiz şu alandan bahsetmeye devam edeceğiz. Bugün bahsedeceğimiz şey format denilen kısım arkadaşlar. Bu kısımda neler var? Aslında bizim daha önceki videolarda gördüğümüz satırların ve sütunların boyutlarını ayarlama, genişliklerini ayarlama, gizleme ve gösterme seçenekleri ya da sayfalarla ilgili tüm özellikleri anlattığımız videodaki bazı şeylerin kısa yolları aslında yine bu format denilen kısımda mevcut. Yani bugün bu format denilen kısmı incelerken yapacağımız şey daha önce bildiğimiz ya da videoları izlediyseniz gördüğünüz şeyleri aslında buradan da yapabileceğimizi görüyor olmak arkadaşlar. Dolayısıyla hemen başlamak istiyorum. Elimde yine ufak bir veri var. İşte ürün, satış miktarı ve tarih olarak böyle küçük bir verimiz var arkadaşlar. Şimdi bu format denilen kısma geldiğimde ilk başta arkadaşlar benim satır ve sütunların boyutlarını ayarlamam için belli başlı seçenekler var burada arkadaşlar. İlk şu kısımdan bahsediyorum. Burası satır yüksekliği ve otomatik satır yüksekliği. Bir altındaki de sütun genişliği, otomatik sütun genişliği ve varsayılan genişlik olarak 5 tane seçenek sunuyor arkadaşlar. Şimdi normalde biz aslında satır ve sütun genişliklerini mouse'la kendi elimizde manuel olarak ayarlayabiliyorduk. Nasıl ayarlayabiliyorduk? Genişliğini ya da yüksekliğini ayarlamak istediğimiz satırları ya da satırı seçip bu rakamların olduğu yere gelip şu siyah ok bu şekilde çıktığı zaman bu şekilde yukarı aşağı hareket ederek nasıl istiyorsak ayarlayabiliyorduk ki zaten ben hareket ettirdikçe bakın farkındaysanız yanında yükseklik ne kadar piksel olduğu da dair bir veri de bana veriyor mesela. Böyle yaparsam 35, şöyle yaparsam 18 gibi. Atıyorum ben şu şekilde yapmak istiyorum diyebilirim. Geniş görünmesini istiyorum diyebilirim. Bu genişliği ayarlamayı aynı şekilde biz nereden yapabiliriz? Bu formata gelip row height deyip buradan manuel olarak elimizle girip tüm Excel sayfasını ya da seçtiğimiz satırları, veriyi neyse o alanı satır genişliğini ayarlayabiliriz, satır yüksekliğini. Mesela 26 ya şu an benim ayarladığım kısım çıkıyor tabii ki burada. Ben bunu mesela 20 deyip OK'ye basarsam bakın zaten burada bastığımda da hiçbir şey bir şekilde oynatmadan 20 olarak ayarladığını görebiliyorum arkadaşlar. Ve bir altında da otomatik satır yüksekliği diyor. Bu ne demek arkadaşlar? Ben satır yüksekliğini ayarlamak istediğim alanı aynı bu şekilde seçip aynı işaret çıktığında aşağı yukarı böyle oynamak yerine o işaret çıktığında mouse ile sol tıka böyle çift tıklarsam optimum olarak gelebilecek satır yüksekliğini bana veriyor arkadaşlar. Aynı şeyi aslında ben bu format denilen kısımdan bu otomatik satır yüksekliğine basarsam da yine benim bu mouse'la çift tıklamamla aslında aynı şeyi yapıyor arkadaşlar. Yani normalde bu şekilde de ayarlayabiliriz. Oradan manuel olarak ya da otomatik nasıl rahat ediyorsak bu şekilde de ayarlayabiliriz. Ve aynı şey sütunlar için de geçerli. Mesela sütunlarını seçiyorum. Yine buraya gelip harflerin olduğu sütunların isimlerinin olduğu kısma gelip her bir araya geçtiğimde bu işaret çıktığında böyle elimle ayarlayabilirim mouse'la yani. Ve yanında da aynı şekilde mesela 10,33 ya da 67 piksel neyse bu miktarı genişliğini bana burada veriyor zaten. Ya da yine buraya gelip column width deyip bunun genişliğini ayarlayabilirim. Mesela ben 12 yapmak istiyorum diyelim. 12'ye basıyorum. OK diyorum. Bakın tüm seçtiğim alan 12 şeklinde oldu. Ya da aynı satırlarda olduğu gibi mouse'la bu iki harfin arasına gelip çift tıklarsam otomatik olarak en içindeki verilerin sığacak biçimde optimum şekilde ayarladığı genişliği bulabilirim. Ve bunun aynısını da yine mouse'la çift tıklamamla aynı işlem olan kısmı da buradan otomatik aynı satırlarda demin yaptığımız gibi otomatik sütun yüksekliğine basarak ayarlayabilirim arkadaşlar. Ve altında da satırlardan farklı olarak default width yani mevcutta kaç olması gerektiği ya da olduğu ile ilgili bir veri veriyor. 8,17. Bunu da bakıp aslında başka bir yerinde mesela bu hücreyle bir yanındaki hücrenin de aynı genişlikte olmasını istiyorsak buraya basıp varsayılanı bulup diğerini de aynı şekilde ayarlıyor olabiliriz arkadaşlar. Bu aslında biraz buna yarıyor diyebilirim. Ve bir altında arkadaşlar satır ve sütunların genişliği yüksekliğinin dışında bizim gizleme ve gösterme seçenekleriyle ilgili daha önce yaptığımız şeylerin aslında farklı bir kısa yolu var.
Ne bu arkadaşlar kısa yol? Satırı, sütunu ya da sayfayı gizleme ya da satırı, sütunu ya da sayfayı gösterme. Biz normalde ne yapıyorduk gizlemek için? İlgili alana satır, sütun ya da sayfa neyse mouse ile seçip sağ tıklayıp hide diyorduk arkadaşlar. Göstermek için de önceki ve sonraki satırı seçip sağ tıklayıp unhide diyorduk. Bunun aynısını arkadaşlar ben bu formata gelip hide deyip hide rows dersem, satırı gizle dersem yapabilirim. Ya da yine seçip aynı şekilde bu alana gelip satırı göster dersem buradan da yapabilirim. Aynı şeyi sütun içinde yapabilir miyim arkadaşlar? Bu seçeneklerin arasında var. Tabii ki de yapabilirim. Geliyorum hide unhide'a. Yine göster bu sefer sütunları diyorum. Aynı şekilde yapıyorum. Ya da herhangi bir yeni bir sayfa açalım. Yeni bir Excel sayfası. Bu sayfayı da gizlemek için aynı satır ve sütunda olduğu gibi sağ tıklayıp hide yani gizle diyerek gizleyebiliyordum. Ve aynı şekilde bunu da buraya gelip hide sheet yani sayfayı gizle diyerek de yapabilirim arkadaşlar. Ve aynı şekilde göstermek için de yani gizlediğim sayfayı göstermek için de herhangi bir sayfada sağ tıklayıp unhide yani göster dersem bana gizli olan sayfaları açacaktı ve ben gizlediğim sayfayı seçip OK'ye basarak aslında göstermek istediğim sayfayı geri şekilde gösterebilirdim. Ve bunu yine aynı şekilde buraya gelip unhide sheet dersem bana aynı sayfa açılıyor ve aynı işlemi aslında buradan da yapabilirim diyoruz arkadaşlar. Bunun dışında bu format sekmesinde başka ne var? Rename Sheet yani sayfa özellikleriyle ilgili aslında anlattığımız videoda olan belli başlı seçeneklerin ilk başta da dediğimiz gibi bir kısmı da buradan da yapılabilir. Aslında bunu görüyoruz. Yani sayfanın ismini değiştirme. Sayfanın ismini ben nasıl değiştirebiliyordum arkadaşlar? İstediğim sayfada böyle çift tıklayıp değiştirebiliyordum. Ya da sağ tıklayıp rename yani ad değiştir diyebiliyordum. Yine aynı şekilde bunların dışında buraya gelip de rename sheet deyip sayfanın ismini değiştirebilirim arkadaşlar. Bir altında move or copy sheet yani taşı veya kopyala seçeneği var sayfayı. Bunu nasıl yapabiliyordum? Herhangi bir sayfada sağ tıklayıp bakın aynı seçenek burada da var zaten. Move or copy dersem mesela en sona bir kopya oluştur diyorum. Aynı şekilde burayı oluşturabiliyordum. Bunun aynısını yine buradan da yapabiliriz arkadaşlar. Bakın bir de üçüncü olarak da bu şekilde bir kopya oluşturdum. Ve arkadaşlar tab color yani bulunduğumuz sayfanın sekme rengini değiştirebileceğimiz seçenek. Bakın mavi yapıyorum. Ne oldu? Mavi oldu. Bunun aynısını bulunduğumuz yani rengini değiştirmek istediğimiz sayfada sağ tıklayıp bakın tab color'a gelip yine aynı şekilde buradan da değiştirebiliyorduk arkadaşlar. Geliyorum yine buraya formata. Bir aşağıda da protection yani koruma seçenekleri var. Yani bir sayfayı şifrelememizle ilgili seçenekler var arkadaşlar. Protect sheet dersem bakın daha önce sayfalarla ilgili özellikleri incelediğimiz videoda olduğu gibi aslında tamamen aynı şeyi yapabileceğimiz bir seçenek var. Yani bu sayfaya ben şifre koyabilirim arkadaşlar. Başka birilerinin benim çalışmama benden izinsiz benim verdiğim şifreyi girmeden işlem yapmasını istemiyorsam eğer. Buradan yapabilirdim. Şu an çıkış yapıyorum. Oraya bakabilirsiniz nasıl yapıldığını görmek için. Aynı zamanda sağ tıklayıp bu sayfada Protect Sheet dersem yine format kısmından geldiğimde aynı sayfa, aynı seçenek yine açılıyor arkadaşlar. Ve buradan da çıkalım. Bir altında da arkadaşlar log cell yani kilit hücresi gibi bir anlamı var arkadaşlar. Bu da aslında sayfa korumayla ki zaten koruma kategorisinin altında verilmiş. Sayfa korumayla aynı şey. Bu aslında nedir? Birden çok kişi aynı çalışma sayfasında çalışıyorsa bu kişiler formülleri, başlıkları, hücre biçimlendirmesini veya işte değiştirmesini istemediğimiz başka şeyleri yanlışlıkla mesela kaldırabilirler. Bunu önlemek için kişilerin bu hücrelere girişini kilitleyip ve çalışma sayfasını koruyabiliriz aslında arkadaşlar. Dolayısıyla bu çok aslında sayfa korumayla çok benzer bir şekilde bu sefer hücreleri kilitlememizle ilgili bir seçenek ki aynı mantıkla çok da işimize yarayabilecek bir seçenek. Daha önce de gördüğümüz gibi. Ve en altında da arkadaşlar bizim aslında biçimlendirme giriş sekmesinde aslında her zaman anlattığımız ve gösterdiğimiz format cells dediğimiz hücrelerin formatlarını değiştirebileceğimiz pencerenin açıldığı bölüme geliyoruz arkadaşlar. Yine hizalama, işte yazı büyüklüğü, kenarlık, yine koruma da burada var. Aynı şekilde dolgu rengi gibi tüm seçenekler var. Bu format cells'e nereden gelebiliyordum? Birçok yerden gelebiliyordum. Atıyorum kenarlıkların en altına basarsam yine bu sekmedeki kenarlık bölümü açılıyordu. Ya da herhangi bir hücrede bir alanda sağ tıklayıp
Format cells diyerek de yine açabiliyordum arkadaşlar. Aslında dediğimiz gibi bu format kısmı bizim daha önce bahsettiğimiz ve giriş sekmesinde gördüğümüz tüm özellikleri buradan da yapabileceğimizi gösteriyor diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla şimdilik bu kısımla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda artık temel çok basic fonksiyonlara geçiyor olacağız. Şimdilik görüşmek üzere diyelim.